Elimize İstanbul şehir haritasını alarak başlayalım Mahya ışıklarına. Pek çok sokak görürüz. Binlerce sokak ve bir o kadar sokak adı. Fakat öyle bir yer vardır ki İstanbul'da. Bütün sokak adları kuşlar. Kuşların adlarından oluşan bir semt düşünün ki bütün sokak tabelalarında o güzel kuşların adlarını okuyoruz. Ve o sokakları kesen caddelerin adları da kuş adları. Sokakların ve caddelerinin kuş adlarıyla kurulduğu bir semti vardır İstanbul'un. Semtin adı da Kanarya. Kanarya semtindeki sokak ve cadde adları hep kuşlarla doludur. Ve İstanbul'un o şehir haritasına baktığımızda sokaklar ve onları kesen caddeler hepsi kuş adı ama bir kafes görüntüsü vardır. Bir kafes. Şehir haritasında bir kafes görünümü, sokak ve caddeler hepsi kuş adı, semtin adı da Kanarya. Peki Mahyacıları arayalım İstanbul'un şehir haritasında. Bir Mahyacı'nın adına verilen sokak var mıdır? Ne yazık ki yok. Fakat Mahyacı sokağı vardır. Nerede? Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi'nde Ali Ağa Camii vardır ya, onun hemen yanındaki sokağın adı Mahyacı sokağıdır. Mahyacı. Ama hangi Mahyacı bilmiyoruz. Mahyacı sokağı. Meddah adına da bir sokak vardır. Beşiktaş'ta Meddah İsmet sokağı vardır. Meddah İsmet sokağı. Beşiktaş'ın böyle kuytu kenar köşelerinde çok dik bir yokuştur. Meddah İsmet kim? Meddah İsmet İstanbul'un en ünlü meddahlarından biri. Ramazan gecelerinin en çok dinlenmek istenilen meddahlarındandı İsmet Bey. Divan yolundaki Arif'in kıraathanesinde çıkardı. Orada oynardı. Ve Meddah İsmet bütün oyunlarına şöyle başlardı. Sanmayın İsmet-i Naçisi size safsatalar seyreder, serdeyler, halka ibret verecek menkibeler arz eyler. İlk sözü buymuş Meddah İsmet'in. Meddah İsmet zamanla yerini bir başka meddaha, Aşki'ye bırakır. Aşki Efendi, Bodrum kökenlidir Aşki Efendi ve Meddah İsmet'in koltuğuna o oturur. Meddah İsmet cam işiyle uğraşıyordu. Camcıydı. Aşki Efendi ise ne iş yapıyordu biliyor musunuz? Hani o ünlü Beyazıt Kulesi'ni getirin gözünüzün önüne. Beyazıt Kulesi İstanbul'daki yangınlarını gözlemlemek için yapılmıştır. İşte Meddah Aşki Efendi o Beyazıt Kulesi'nin tepesinde yangınları gözlemliyordu. Ben Beyazıt Kulesi'ne her bakışımda Aşki Efendi'yi görürüm. Orada bulutlara yakın kuşların arasında bir meddah masalsı bir kente bakıyor ve akşam oynayacağı oyunları düşünüyor. Acaba nasıl bir yenilik katsa? Meddah İsmet Sokağı Beşiktaş'tadır. Ve o sokak için yazılmış bir şiir vardır edebiyatımızda. Behçet Necatigil ustamız Meddah İsmet Sokağı ile ilgili bir şiir yazmıştır. Behçet Necatigil'in eline Cevdet Kudret'in bir kitabı geçer ve o kitapta bilgi olarak rastlar Meddah İsmet'e. Ve aynen o kitabı, o bilgiyi dizeleştirerek başlar şiirine. İşte Necatigil'in Meddah İsmet şiiri. Meddah İsmet 1851-1914. Ünlü meddah ve orta oyuncusu. Camcı esnafındandı. Ölümünden sonra Beşiktaş'ta bir sokağa adı verildi. Ben de ona benzersem dipnot bir kitapta Behçet Necatigil, doğum yılı, ölüm yılları, şair, radyo oyunları yazarı, öğretmendi. Ölümünden sonra Beşiktaş'ta bir sokağa adı verildi. Meddah İsmet'in adının Beşiktaş'ta bir sokağa verildiğini öğrenince Behçet Necatigil az önce okuduğum bu şiiri kalem alıyor. Ve Behçet Necatigil ustamızı kaybedince onun adına bir sokak tabelası hazırlanır. Behçet Necatigil Sokağı. Bu isteği gerçekleştirilir ve Beşiktaş'ta bir sokağa adı verilir. Behçet Necatigil Sokağı'nı gezerseniz Beşiktaş'ta sokağın bitimindeki tabelaya dikkat edin. Meddah İsmet Sokağı yazar orada. İstanbul'un Beşiktaş'ta iki sokağının buluştuğu bir köşede bir sokak tabelasında Meddah İsmet yazıyor
Öteki tabelada Necatigil Sokağı. İstanbul sokak tabelalarında bir şairi ve bir meddahı buluşturan kenttir. Bir Mahya Işıkları'nın daha sonuna geldik. Yarın yeni bir öyküde birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.